Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarifle geldim. Bugün sizlerle borcamda tatlı yapacağız. Böyle misafirlerinize özel, arkadaşlarınıza özel, çevrenizdeki sevdiklerinize özel muhteşem bir tarif. Buyurun yapımına geçelim. İlk olarak muhallebisini hazırlayacağız. Bir tencerenin içerisine 1 su bardağı un, 1 su bardağı toz şeker, toplam 4 su bardağı süt ekliyorum. Bardak ölçülerim klasik bardak ölçüsü 200 milim klasik bardak ölçüsü arkadaşlar. Daha sonra tüm malzemelerin hepsini bir çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir kıvamda karıştırıyorum. Daha sonra ocağıma alarak muhallebim pişinceye kadar devamlı daimi bir şekilde pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi muhallebim yavaş yavaş kıvam almaya başladı ve hiçbir şekilde çırpıcımı bırakmadım. Halen karıştırmaya devam ediyorum. Muhallebim yoğunlaştıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Daha sonra tekrar çırparak görmüş olduğunuz gibi muhallebimiz köpük köpük olunca hemen ocağın altını kapatıp soğumaya bırakıyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkür ediyorum. Muhallebimiz hazır. Şimdi çikolata sosunu hazırlayabiliriz. Bir tenceremin içerisine bir paket hazır çikolata sosu ekledim ve içerisine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Dediğim gibi bardak ölçülerim klasik bardak ölçüsü 200 milim arkadaşlar. Daha sonra bir çırpıcı yardımıyla iyice çırparak karıştırıyorum ki pürüzsüz bir kıvam elde edeyim. Daha sonra ocağıma alarak kıvam alasıya kadar, pişeseye kadar, yoğunlaşasıya kadar pişiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi çikolata sosum yoğunlaşmaya başladı. Köpük köpük olunca ocağımın altını kapatıyorum. Muhallebimiz ve çikolata sosumuz soğuyacak. Mutlaka soğumaya bırakalım. Şimdi krem şantisini hazırlayacağız. Bir paket krem şanti, 1 çay bardağı soğuk süt ekleyerek mikserin en küçük devrinde çırparak krem şantimizi hazır hale getirelim. Sütümüz mutlaka buzdolabında bekletelim. Soğuk olsun. Öyle çırparak hazır hale getirelim. Sütümüz soğuk olursa krem şantimiz yoğunlaşır, kıvam alır, katılaşır. O yüzden mutlaka sütümüz buzdolabında soğuk olsun arkadaşlar. Çırpmış olduğumuz krem şantiyi soğumuş olan muhallebinin içerisine ekliyorum. Daha sonra hepsini bir karıştırarak tekrar çırpıyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve yandaki bildirim ziline basarsanız paylaşmış olduğum tariflerden ilk önce siz haberdar olursunuz. Destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Muhallebim bekleyince, soğuyunca böyle biraz katılaştı ve yoğunlaştı. İçerisinde krem şantiyi ekleyince biraz daha böyle bir yumuşadı arkadaşlar. Böyle pastacı kreması gibi sürülebilir bir muhallebi haline geldi. Şimdi muhallebimiz hazır. Şimdi kedi dillerini sütün içerisinde ıslatıyorum. Çok uzun vadeli bekletmiyorum. Yoksa çok yumuşar. Böyle önlü arkalı döndürerek borcam tepsisinin içerisine diziyorum. Bu görmüş olduğunuz borcam ise ikili borcam olarak satılıyor arkadaşlar bunlar. Kare borcam. Bu büyük olanı. Büyük olanına kedi dillerini ıslatarak borcamın taban kısmına yerleştiriyorum. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizi, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu, bu özel tarifimi hazırlayarak sundum. Umarım size yararlı, faydalı bir tarif olmuştur. Kedi dillerini borcam tepsisinin taban kısmına dizdikten sonra üzerine muhallebi ekleyerek kedi dillerin üzerlerine kaplayacak şekilde sürüyorum. Böyle iyice düzlüyorum ki her yeri eşit şekilde yayılsın. Üzerlerine muhallebiyi sürüp düzleştirdikten sonra tekrar kedi dillerini ıslatarak diziyorum. Kenar kısımlarına 2-2-4 tane olacak şekilde, diğer kenar kısmında aynı 2-2-4 tane olacak şekilde diziyorum. Ve orta kısmını ise petibör bisküvisi ekliyorum. Eğer ki sizin evinizde petibör bisküvisi yoksa istediğiniz bisküvileri sütün içerisinde ıslatarak dizebilirsiniz arkadaşlar. İlla petibör bisküvisi şart değil. Petibör bisküvilerin üzerlerine gelecek şekilde çok az miktarda muhallebiden ekliyorum.
Daha sonra üzerlerini iyice düzleyerek sürüyorum arkadaşlar kaşık ile. Daha sonra bisküvi ıslatarak üzerlerini kapatıyorum. Siz eğer ki isterseniz fikir olsun, bisküvilerin aralarına böyle muhallebiden sonra da üzerlerine muz, çilek, kivi istediğiniz meyveleri küçük parçalar haline doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Bisküvi ve kedi dillerin üzerlerinde muhallebiyi ekliyorum. Daha sonra tekrar düzleştiriyorum arkadaşlar. Muhallebim tam tamına bu tatlıya denk geldi. Soğuyan çikolata sosunu muhallebinin üzerine her yere gelecek şekilde döküyorum. Daha sonra bir spatula ile her yere yayıltarak eşit bir şekilde yayılmasını sağlıyorum. Bu çikolata sosu da bu tatlı için tam tamına denk geliyor. Bir dilimini böyle bir tabanın içerisine koyunca etrafına doğru çikolata sosu akıyor. Ağlayan pasta havasını veriyor arkadaşlar. Borcam tepsisine tatlımız hazır. Soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi tatlımız soğudu. Böyle iyice kıvam aldı. Artık dilimleyerek servis edeceğim. Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi üzerlerini süsleyeceğiz. Ben üzerlerine beyaz çikolata ve çilek kullandım. Siz ister muz, istediğiniz çikolata türlerinden de şekillendirerek süsleyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir dilimini alarak servis tabağının içerisine alacağım ve size dokusunu göstereceğim. Şöyle görüntüsünü de görüyorsunuz. Çok lezzetli ve muhteşem oldu. Hem görünüşüyle hem de bir pasta havasıyla muhteşem bir tatlı tarifiyle artık yavaş yavaş videomu sonlandırmak üzereyim. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Deneyen ve deneyecek olan herkese afiyet olsun. Şimdi bir çatal ile size dokusunu göstereceğim. Yumuşacık dokusuyla. İlk olarak şöyle bir tane alacağım. Daha sonra şöyle ikiye bölerek de görüntüsünü göstermek istiyorum. İç dokusunu da. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Sizler için muhteşem bir tatlı tarifiyle artık yavaş yavaş videomu sonlandırmak üzereyim. Lezzetli, garantili bir tarif için mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.